Herkese yeni bir videodan selam arkadaşlar. Bulgaristan köylerini annem ve babamla birlikte adım adım gezdiğimiz bu yolculuklarda sadece doğanın güzelliklerini değil, aynı zamanda insanların içtenliğini de keşfetme fırsatı buluyoruz. Her bir köyde farklı bir hikayeye, farklı bir yaşama tanıklık ediyoruz. Karşımıza çıkan her yeni köyde Türkler, Bulgarlar, Romanlar ve özellikle Balkan coğrafyasında önemli bir yere sahip olan Pomak kardeşlerimizle tanışıyor, onların misafirperverliğiyle yürekten sohbetler ediyoruz. Bu bölümde sizlerle Pomakları konuşacağız. Kimdir bu Pomaklar? Nereden gelmişlerdir? Kültürleri, gelenekleri, dilleri, inançları nasıldır? Bugün nerelerde yaşarlar? Geçmişte hangi izleri bırakmışlardır? Hepsini gelin hep birlikte öğrenelim. Pomaklar kimdir? Kökenleri nedir? Pomaklar, Balkanlarda Slav dilli ama Müslüman kökenli bir halktır. Tarihsel olarak Rodoplar, Pirin ve çevresinde yoğunlaşmışlardır. Uzun yıllar boyunca yeşil vadiler ve yüksek yaylalarda kendilerine özgü köylerde yaşadılar. Bu dağlık kesimdeki yaşamları Pomakların kültürünü şekillendirdi. Kökenleri konusunda iki ana görüş vardır. Bir kısım tarihçi ve ansiklopedi, Pomakların Balkanlara 11. ve 12. yüzyıllarda gelen Kuman Türkleri torunları olabileceğini belirtir. Bu görüşe göre Balkanlarda Slav akınları sırasında dillerini kaybetseler de eski göçebe gelenekleri sürdüren bu topluluk daha sonra İslamiyet'i benimsedi. Diğer görüşe göre ise Pomaklar bölgedeki Slav nüfusun Osmanlı döneminde Müslümanlaşmasıyla oluşmuştur. Özetle Pomaklar hem Slav hem de Türk etkilerini barındıran özgün bir kimliğe sahipler. Bu konuda farklı tezler bulunsa da tüm kaynaklar Pomakların Balkan tarihinin eski zamanlarından beri burada yaşayan bir topluluk olduğunu gösteriyor. Merak edilen bir soru da Pomak kelimesinin nereden geldiği. Rivayet odur ki Osmanlı döneminde Balkanlara yardımcı kuvvet olarak gelen bu topluluğa diğer yerel halk Pomagaçi yani yardımcılar demiş. Zamanla bu ad kısalarak Pomak şeklini almış olabilir. Başka bir görüş ise Türkçe yamak yani yardımcı kelimesine dayanıyor. Osmanlı ordusundaki yamak adı verilen yardımcı askerlere benzetilerek Pomak denmiş olabileceği düşünülüyor. Yani kelime anlam olarak da yardım eden, destekçi çağrışımı taşıyor. Tabi bu etimolojiler tartışmalı, sonuçta Pomaklar adlarını yüzyıllar içinde yerli halkla kurdukları ilişkilerden almış gibi görünüyor. Osmanlı döneminde ve sonrasında tarihçeleri. Pomaklar, Osmanlı İmparatorluğu zamanında görece otonom bir köy yaşantısı sürdürdüler. Osmanlı askeri ya da devlet kadrosunda genel bir görevleri olmamakla birlikte Voynuk adı verilen yerel asker topluluklarının içinde yer aldıkları bazı kaynaklarda geçer. Romantik bir şekilde Balkanların Fatihi Osmanlı askerlerine keşif ve rehberlik ettikleri, bu yüzden de yerel Slavların onlara yardım eden anlamında Pomagaçi dediği anlatılır. Ancak 19. yüzyıl sonları Balkan ulusçuluğunun yükselişi ve savaşlar dönemi Pomaklar için zor zamanlardı. Bu dönemde binlerce Pomak Türkiye'ye göç etti veya yer değiştirmek zorunda kaldı. 1930'larda Bulgaristan sınırları içinde sayıları 200 bini aşan Pomaklar, tıpkı diğer Müslüman azınlıklar gibi çeşitli baskılara maruz kaldı. Cumhuriyet sonrası dönemde de Pomak kimliği üzerindeki gerilimler sürdü. Özellikle 1980'li yıllarda Bulgar rejimi isim değiştirme ve dini baskı politikaları uyguladı. Bu süreçte pek çok Pomak bir kez daha Türkiye'ye göç etti. Bugün çoğu mütevazı köylerde yaşayan Pomaklar, geçmişte yaşadıkları baskıları ve göçleri kuşaklar boyu hatırlıyor. Tüm bu tarih boyunca koruyabildikleri tek şey kendi inanç ve kültürel kimlikleri oldu. İnançları, kültürel değerleri ve gelenekleri. Pomaklar büyük ölçüde Sünni Müslümandır. Dinleri, günlük hayatın ve kültürün merkezi konumundadır. Ramazan ve Kurban bayramları gibi kutsal günleri büyük bir coşkuyla, ailece ve komşularla bir arada kutlarlar. Dini inançları itibarıyla Türk ve Balkan geleneğinin
bir karışımını yansıtırlar. Örneğin bol bol hilal simgeleri, cami ve mezarlık gelenekleri vardır. Ama aynı zamanda atalarından kalan göçebe törenlerini, mesela kurban kesimi ve hatimler de yaşatırlar. Yaşam tarzları çoğunlukla köy yaşamıdır. Bu nedenle tarım ve hayvancılıkla uğraşırlar. Yemekleri de Anadolu Balkan mutfağına özgü tatlardan oluşur. Zeytinyağlı dolma, çeşitli börekler ve etli güveçler en sevdikleri yemekler arasındadır. 30'lu yaşlarında bir Pomak gelini iseniz, zengin el emeği, nakışlı elbiseler içinde köy meydanında oynayan gelin danslarını, zurnayla mahur ritimleri de muhtemelen çok iyi bilirsiniz. Örneğin kına gecesi ve düğün töreni Pomaklar için çok özeldir. Günlerce süren hazırlıklar, yöresel danslar ve ağıtlar, genç çiftin ömrü boyunca unutamayacağı anılardır. Kıyafetleri de Pomak kültüründe önemlidir. Kadınlar için başlarında renkli yazma veya fötr şapka, gümüş kemerli işlemeli yelekler, ayaklarında geleneksel çarıklar vazgeçilmezdir. Bazı resimlerde Balıkesir bölgesinde genç Pomak kızlarının yöresel kıyafetleriyle fotoğrafları karşımıza çıkıyor. Dilleri de kültürlerinin parçası. Pomaklar genellikle Pomakça diye anılan bir Bulgar lehçesi konuşurlar ama Türkiye'de çoğu Türkçe de bilir. Yunanistan'daki Pomaklar ise Yunanca günlük hayatlarında kullanır. Bir bakıma Pomaklar Osmanlı'nın Balkanlara göçüyle modern devletler arasında yaşayan bir kültürel köprü görevi görmüşlerdir. Ait oldukları yerlerden göç etmelerine rağmen kimliklerini korumayı başarmışlardır. Günümüzde Pomaklar nerelerde yaşıyor? Bugün Pomak toplulukları transnasyonal bir yapıda, yani farklı ülkelerde dağınık yaşıyor. En kalabalık grupları Bulgaristan, Türkiye ve Yunanistan'dadır. Bulgaristan'da, özellikle Güneydoğu Bulgaristan'da 300 binin üzerinde Pomak bulunduğu tahmin ediliyor. 1990'larda resmi kayıtlarda Bulgaristan içindeki Pomak nüfusu 269 bini aşmıştı. Yunanistan'da Batı Trakya bölgesinde 10 binlerce Pomak yaşamaya devam ediyor. Türkiye'de ise 19. yüzyıldaki göçlerin izini süren görece büyük Pomak toplulukları var. Öte yandan Kuzey Makedonya, Kosova ve Arnavutluğun bazı kesimlerinde de küçük Pomak toplulukları bulunuyor. Kısacası Balkanların farklı ülkelerinde Pomak azınlıkları görmek mümkün. Türkiye'deki Pomak yerleşimleri. Türkiye'de Pomak kültürünün izlerine ilk olarak 1877 ila 78 Osmanlı-Rus Savaşı sonrasında rastlanır. Bölgedeki kıran kırana çatışmalar sonucu binlerce Pomak Bulgaristan'dan göç ederek Türk topraklarına sığındı. Halk arasında bu göçe 93 Harbi Mübadelesi de denir. Göçmenler ağırlıklı olarak Trakya bölgesi, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Ege bölgesi, Balıkesir, Çanakkale, İzmir bölgelerine yerleştiler. Mesela Bafra ve Çarşamba, Balıkesir'in Gönen ve Manyas ilçeleri, Bursa'nın Karacabey ve çevresi, Edirne'nin İpsala ve Keşan ilçeleri, Tekirdağ'ın Şarköy ve Süleymanpaşa ilçesi Pomak köylerine sahiptir. Ayrıca Aydın'ın Didim ve Kuşadası, İzmir-Urla, Manisa Göl-Marmara, Kırklareli Lüleburgaz, Babaeski gibi pek çok ilde de Pomak köyleri bulunur. Kısacası Marmara ve Karadeniz bölgelerinden İç Anadolu'ya kadar geniş bir kuşakta Pomak torunları yaşıyor. Türkiye'deki Pomaklar kendi aralarındaki dayanışmayı dernek ve birliklerle sürdürüyor. Örneğin Trakya'da bazı köylerde şimdi bile eskiden kalma Pomak kavuğu törenleri yapılır. Ramazan sonlarında komşu köylerden kız erkek gençler bir araya gelerek şenlikler düzenler. Balıkesir Gönen'de Pomak Evi Kültür Festivali, Karacabey'de halk dansları etkinlikleri gibi örnekler onların köklerine sahip çıktığını gösteriyor. Günlük dillerinde Türkçe konuşsalar da aile büyüklerinden öğrendikleri Pomakça, yani Slav lehçesi hala kulaklarda yankılanır. Pomakların Balkanlardaki rolü ve kimliği. Pomaklar tarih boyunca Balkanların çok etnili mozaiğinde hep kendilerine has bir yer edindiler. Ne tamamen Bulgar sayıldılar ne Türk. Çoğu zaman her iki tarafa da ait olmayan
ayrı bir Müslüman Slav topluluk olarak değerlendirildiler. Bu yüzden hem Bulgaristan'daki milliyetçi siyasetin hem de Yunanistan'daki Türkçü eğilimlerin hedefi oldular. Yunanistan'da göç sonrası kalan bir grup, kendi dillerini Pomak alfabesiyle yazmaya çalıştı. Pomak toplumu, kültürünü ve dilini koruma konusunda bir nevi güçlü direnç örneği sergiledi. Balkan bazında baktığımızda, Pomaklar pratikte yumuşak gücü temsil eder gibidir. Dil ve inanç köprüsü rolü oynadıkları için, farklı topluluklar arasında arabuluculuk edebilirler. Örneğin Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan makamları bazen Pomak köylerini kültür köprüsü projelerine dahil etmeyi dener. Avrupa Birliği'nin son dönemde desteğiyle Pomak geleneklerini araştıran müzeler, festivaller açıldı. Velingrad yakınında bir Pomak Müzesi bile kurulmuştur. Tüm bu girişimler Pomakların mirasının Balkan kültürüne katkısını göstermeye yöneliktir. Pomak köylerinde hayat, doğanın döngüsüyle ve asırlık geleneklerle iç içe akar. Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan hareketlilik gün batımına kadar sürer. Bu köylerde komşuluk ilişkileri hala çok güçlüdür. Kapılar birbirine açıktır. Sevinçler de, hüzünler de paylaşılır. Özellikle dağlık bölgelerdeki Pomak köylerinde geleneksel imece usulü, yani toplu çalışma ve yardımlaşma kültürü varlığını sürdürür. Birinin tarlası sürülecekse, bir ev inşa edilecekse veya bir düğün dernek kurulacaksa tüm köy halkı el birliğiyle bu işlerin üstesinden gelir. Aile bağları Pomak toplumunun temel direğidir. Genellikle birkaç kuşağın bir arada yaşadığı geniş aile yapıları özellikle kırsal kesimde hala yaygındır. Yaşlılara gösterilen hürmet ve onların tecrübelerine verilen değer bu kültürün önemli bir parçasıdır. Çocuklar dedelerinden, ninelerinden masallar, deyişler ve hayat dersleri dinleyerek büyürler. Bu sözlü kültür aktarımı Pomak kimliğinin ve hafızasının nesilden nesile taşınmasında kilit bir rol oynar. Pomakların yaşadığı coğrafya evlerinin mimarisini de şekillendirmiştir. Özellikle Rodoplar gibi dağlık bölgelerde yerel taş ve ahşap malzemeden yapılmış genellikle 2 katlı evler dikkat çeker. Alt katlar kışlık erzak deposu, kiler veya ahır olarak kullanılırken üst katlar ailenin yaşam alanıdır. Geniş avlular hem günlük işlerin yapıldığı hem de komşuların ağırlandığı sosyal mekanlardır. Evlerin içleri ise el dokuması kilimler, perdeler ve sedirlerle süslüdür. Duvarlarda asılı duran aile fotoğrafları ve dini motifler bu evlerin sıcak atmosferini tamamlar. Her köyün bir merkezi, bir meydanı ve genellikle tarihi bir çeşmesi bulunur. Bu çeşme başları kadınların su doldururken sohbet ettiği, haberlerin paylaşıldığı önemli buluşma noktalarıdır. Pomak mutfağı, Balkanların bereketli topraklarının ve hayvancılığın sunduğu nimetlerle şekillenmiş, zengin ve doyurucu bir mutfaktır. Daha önce bahsettiğimiz dolmalar, börekler ve güveçlerin yanı sıra her yörenin kendine has lezzetleri de bulunur. Örneğin mısır unundan yapılan kaçamak, özellikle kış aylarının vazgeçilmezidir. Rendelenmiş patates, soğan, yumurta ve nane ile hazırlanan fırında pişirilen patatnik, Rodop pomaklarının en meşhur yemeklerindendir. Yufka ve peynirle yapılan klin ya da çeşitli otlarla hazırlanan zelnik gibi börek çeşitleri de sofraları süsler. Et yemekleri genellikle kuzu veya keçi etinden yapılır ve ağır ateşte, güveçte pişirilir. Kendi yetiştirdikleri sebzelerden yaptıkları turşular, kompostolar ve reçeller de Pomak mutfağının ayrılmaz bir parçasıdır. Yemekler sadece karın doyurmak için değil, aynı zamanda aileyi ve dostları bir araya getiren önemli bir sosyal ritüeldir. Pomakça, yani Pomakların konuştuğu Slavik lehçe, onların kimliklerinin en önemli unsurlarından biridir. Her ne kadar yaşadıkları ülkenin resmi dilini akıcı bir şekilde konuşsalar da kendi aralarında ve evlerinde Pomakçayı yaşatırlar. Bu dil sadece bir iletişim aracı değil, aynı zamanda yüzlerce yıllık birikimi, acıları, sevinçleri, masalları, atasözlerini ve manileri içinde barındıran bir kültür hazinesidir. Ancak
modernleşme ve göç gibi faktörler nedeniyle Pomakça'nın genç nesiller arasında kullanımı giderek azalmaktadır. Bu durum, dilin ve ona bağlı sözlü kültürün korunması için çeşitli çabaların da gündeme gelmesine neden olmaktadır. Pomak aydınları ve dernekleri, dilin kaybolmaması için sözlük çalışmaları, dil kursları ve kültürel etkinlikler düzenlemeye çalışmaktadır. Müzik ve dans, Pomakların hayatında çok özel bir yere sahiptir. Düğünler, bayramlar ve özel kutlamalar geleneksel müzik ve danslarla şenlenir. Davul ve zurna ikilisi coşkulu ritimleriyle herkesi oyuna davet ederken kaval ve gayda gibi nefesli çalgılar daha içli, hüzünlü ezgileri seslendirir. Pomak halk oyunları genellikle karma veya ayrı gruplar halinde oynanır. Bu danslar hem bir eğlence biçimi hem de toplumsal bağları güçlendiren bir ritüeldir. Horo adı verilen halka dansları en yaygın dans türlerindendir. Şarkılar ise genellikle aşk, hasret, kahramanlık, doğa sevgisi ve gündelik yaşam gibi temaları işler. Bu şarkılar ve danslar Pomakların duygusal dünyasını ve yaşam felsefesini yansıtan önemli kültürel miraslardır. Pomaklar tarih boyunca pek çok zorlukla yüzleşmiş bir halktır. Asimilasyon politikaları, zorunlu göçler, ekonomik sıkıntılar ve kimliklerini tanımlama konusundaki dış baskılar onların hafızasında derin izler bırakmıştır. Günümüzde ise küreselleşmenin getirdiği değişimler, genç nesillerin geleneksel yaşam tarzından uzaklaşması ve ekonomik nedenlerle köylerden şehirlere veya yurt dışına göç, Pomak kültürünün ve dilinin geleceği açısından yeni sınamalar ortaya koymaktadır. Ancak tüm bu zorluklara rağmen Pomaklar kimliklerine ve geleneklerine sahip çıkma konusunda güçlü bir irade sergilemektedirler. Kurdukları dernekler, düzenledikleri festivaller, kültürel yayınlar ve anma etkinlikleri aracılığıyla miraslarını yaşatmaya ve gelecek nesillere aktarmaya çalışıyorlar. Onlar için en büyük zenginlik, atalarından devraldıkları bu eşsiz kültürel kimlik ve onu koruyarak geleceğe taşıma arzusudur. Bu direnç ve kültürel zenginlik, Balkanların bu kadim halkını daha yakından tanıma isteğimizi daha da artırdı. İşte bu merakla Bulgaristan'ın kalbindeki Pomak diyarlarına doğru yolculuğumuzun en özel duraklarından birine ulaştık. Dini yaşam, Pomakların günlük rutinlerinin ve kültürel kimliklerinin merkezinde yer alır. Sünni İslam'ın prensipleri, ibadetlerden sosyal ilişkilere kadar hayatın pek çok alanına rehberlik eder. Camiler, sadece ibadet mekanları olmanın ötesinde, köylerde toplumsal bir merkez işlevi görür. Bayramlarda, cuma namazlarında ve önemli günlerde insanlar bir araya gelir. Ramazan ve Kurban bayramları büyük bir coşkuyla, aile ve komşularla birlikte zengin sofralar ve karşılıklı ziyaretlerle kutlanır. Bununla birlikte bazı bölgelerde eski geleneklerin ve mevsimlik döngülerin İslami motiflerle harmanlandığı pratiklere de rastlamak mümkündür. Örneğin Hıdrellez gibi bahar şenlikleri, dualar ve hayırlarla birlikte kutlanabilir. Türbe ziyaretleri ve adak adama gibi halk dindarlığı uygulamaları da bazı Pomak topluluklarında varlığını sürdüren, manevi dünyalarını zenginleştiren unsurlardır. Pomak el sanatları, özellikle kadınların sabrını, zevkini ve yaratıcılığını yansıtan değerli bir mirastır. Nesilden nesile aktarılan motiflerle bezenmiş, el dokuması kilimler, cicimler, yolluklar ve çullar, evlerin zeminlerini ve duvarlarını süsler. Bu dokumalarda kullanılan renkler ve desenler genellikle doğadan ilham alır ve her birinin sembolik anlamları olabilir. Kadın giysilerinde, başörtülerinde ve çeyizlik eşyalarda görülen ince el işlemeleri göz alıcıdır. Kanaviçe, hesap işi gibi farklı tekniklerle yapılan bu işlemeler, genç kızların maharetini sergilediği önemli bir kültürel ifadedir. Ahşap işçiliği de Pomak zanaatları arasında önemli bir yer tutar. Özellikle dağlık bölgelerde gündelik kullanım eşyaları olan kaşıklar, kepçeler, beşikler ve hatta bazı müzik aletleri ustalıkla ahşaptan yontulur. Az da olsa demircilik gibi geleneksel zanaatlarda varlığını sürdürmeye çalışmaktadır. Pomakların yaşamı, içinde bulundukları doğayla
derin bir uyum içindedir. Tarım ve hayvancılık geçim kaynaklarının temelini oluştururken bu faaliyetler genellikle geleneksel, doğaya saygılı yöntemlerle yürütülür. Toprak ana olarak görülür ve ona özenle bakılır. Hayvanlar ailenin bir parçası gibi değerlidir. Dağlar, ormanlar ve akarsular sadece bir manzara değil, aynı zamanda yaşamın kaynağıdır. Pomaklar, nesillerdir aktarılan bilgilerle ormanın sunduğu yemişleri, mantarları ve özellikle şifalı bitkileri tanır ve toplarlar. Bu bitkiler halk hekimliğinde çeşitli rahatsızlıkların tedavisinde kullanılır. Mevsimlerin döngüsü, ekim zamanından hasat zamanına, hayvanların yaylaya çıkarılmasından kış hazırlıklarına kadar tüm yaşamı şekillendirir. Bu kadim bilgiler ve doğayla kurulan bu samimi ilişki, Pomak kültürünün temel taşlarındandır. Hayatın önemli dönüm noktaları olan doğum, evlilik ve ölüm, Pomak toplumunda özenle icra edilen geçiş ritüelleriyle anlam kazanır. Bir bebek dünyaya geldiğinde bu sevinçli haber, dualar ve kutlamalarla karşılanır. Bebeğe isim verme töreni genellikle aile büyüklerinin katılımıyla ve dini geleneklere uygun olarak yapılır. Evlilik süreci ise oldukça teferruatlı ve renkli merasimler zinciridir. Kız isteme ve söz kesme ile başlayan süreç nişan töreniyle devam eder. Kına gecesi özellikle gelin adayı ve kadınlar için duygusal ve eğlenceli anlara sahne olur. Maniler söylenir, oyunlar oynanır. Düğünler ise genellikle birkaç gün sürer, zengin yemekler ikram edilir, davul zurna eşliğinde halk oyunları oynanır ve gelin alma alayları düzenlenir. Ölüm durumunda ise İslami usullere titizlikle uyulur. Cenaze namazı kılınır, defin işlemi gerçekleştirilir ve ardından taziye ziyaretleri kabul edilir. Bu ritüeller toplumsal bağları güçlendirir ve bireyin hayatındaki önemli değişimlere toplumsal bir anlam katar. Pomak sözlü kültürü yazılı olmayan bir tarih ve bilgelik hazinesidir. Akşamları ocak başında veya köy meydanlarında bir araya gelindiğinde dedelerden ninelerden dinlenen masallar, efsaneler ve kahramanlık destanları genç nesillere aktarılır. Bu anlatılar sadece eğlendirici olmakla kalmaz. Aynı zamanda toplumsal değerleri, ahlaki dersleri ve geçmişin deneyimlerini de içerir. Belirli dağların, pınarların veya tarihi kalıntıların etrafında örülmüş yerel efsaneler, o coğrafyayla kurulan bağı pekiştirir. Tarihi olaylar, savaşlar, göçler ve önemli şahsiyetler hakkındaki hikayeler, sözlü olarak kuşaktan kuşağa taşınarak kolektif hafızanın canlı kalmasını sağlar. Maniler, bilmeceler, tekerlemeler ve atasözleri ise günlük dilin ve sohbetlerin ayrılmaz bir parçasıdır. Hem zekayı hem de dilin inceliklerini yansıtır. Toplumsal dayanışma ve adalet anlayışı Pomak köylerindeki yaşamın temel direklerindendir. Komşu komşunun külüne muhtaçtır. Atasözü bu dayanışma ruhunu en iyi şekilde ifade eder. İhtiyaç anında yardımlaşma sadece maddi değil, manevi desteği de kapsar. Köyde bir sorun yaşandığında veya bir anlaşmazlık çıktığında genellikle köyün yaşlılarından ve sözü dinlenen kişilerden oluşan gayri resmi bir meclis devreye girer. Bu kişiler tarafları dinleyerek adil ve uzlaştırıcı çözümler bulmaya çalışır. Toplumsal düzenin korunması yazılı olmayan ancak herkes tarafından bilinen ve saygı gösterilen kurallarla sağlanır. Misafirperverlik bu kuralların en önemlilerinden biridir. Kapıya gelen misafir en iyi şekilde ağırlanır, ona ikramda bulunulur. Bu güçlü sosyal ağ, bireylerin kendilerini güvende hissetmelerini ve topluma ait olma duygusunu pekiştirir. Modern dünyanın hızlı değişimleri, Pomak gençliğinin kimlik algılarını ve gelecek hayallerini de şekillendirmektedir. Gençler, daha iyi eğitim ve iş imkanları için köylerinden ayrılarak şehirlere veya yurt dışına yönelmektedir. Bu durum, bir yandan yeni ufuklar açarken, diğer yandan geleneksel yaşam tarzından ve kültürel köklerden uzaklaşma riskini de beraberinde getirmektedir. Genç Pomaklar, atalarından devraldıkları değerler ile modern dünyanın sunduğu olanaklar arasında bir denge kurma arayışındadır. Sosyal medya
ve dijital teknolojiler hem kendi aralarındaki iletişimi hem de dış dünyayla etkileşimlerini artırmaktadır. Bu platformlar Pomak kimliğini ifade etme ve kültürel mirası paylaşma konusunda yeni imkanlar sunsa da aynı zamanda küresel kültürün homojenleştirici etkilerine karşı bir duyarlılık da gerektirmektedir. Genç neslin Pomak dilini, geleneklerini ve kültürel zenginliğini geleceğe taşıma konusundaki farkındalığı ve çabaları bu mirasın yaşaması için hayati önem taşımaktadır. Pomak müziği ve dansları coğrafi dağılımları ve komşu kültürlerle etkileşimleri nedeniyle zengin bir çeşitlilik gösterir. Rodoplardaki bir Pomak köyünde duyacağınız bir ezgi veya göreceğiniz bir dans figürü, Trakya'daki veya Ege'deki bir başka Pomak yerleşiminden farklılıklar taşıyabilir. Ancak hepsinin ortak noktası duyguları güçlü bir şekilde ifade etmesi ve toplumsal yaşamın ayrılmaz bir parçası olmasıdır. Geleneksel enstrümanlar olan davul, zurna, kaval ve gayda bu müziğin temel taşlarıdır. Bu enstrümanların yapımı ve icrası da ustalık gerektiren bir zanaattır. Bazı genç müzisyenler geleneksel Pomak ezgilerini modern müzik formlarıyla birleştirerek yeni yorumlar ortaya koymakta, böylece kültürel mirasın günümüz dünyasında da yankı bulmasını sağlamaktadırlar. Festivaller ve kültürel etkinlikler bu müzik ve dansların sergilendiği, yaşatıldığı ve yeni nesillere aktarıldığı önemli platformlardır. Bu canlı ve dinamik kültürel ifade biçimleri, Pomakların kimliklerini ve yaşam sevinçlerini yansıtmaya devam etmektedir. Bu kültürel derinlik ve çeşitlilik, Balkanların bu özgün topluluğuna olan ilgimizi ve hayranlığımızı daha da pekiştirdi. Şimdi ise bu zenginliğin izlerini sürdüğümüz Bulgaristan'daki Cebel bölgesine, o unutulmaz anılara doğru yol alalım. Bulgaristan Cebel bölgesi gezimiz. Doğanın iç içe geçtiği taş patikalarda yürürken, yeşillikler arasında sessizce yaşayan köylerin zamana direnişine tanıklık ettik. Özellikle Plazişte köyünde yalnız başıma karşılaştığım Ayşe teyze ile yaşadığım kısa ama anlamlı bir anı bu gezinin unutulmazları arasında yer aldı. Ayşe teyze evinin bahçesinin önündeki eski bir bankta oturuyordu. Yanına yaklaşarak selam verdim. Ama konuşmak pek kolay olmadı. O Türkçe bilmiyordu. Ben de Pomakça. Buna rağmen gülümsedik birbirimize. Kelimeler yerine mimikler, bakışlar ve tebessümler devreye girdi. Ona bir şeyler sormaya çalıştım. O da el hareketleriyle cevap verdi. Anlaştık mı? Hayır. Ama anlaştık mı? Evet. Ne çay vardı ne de uzun bir sohbet. Ama o birkaç dakikalık iletişim çabası iki farklı kültür arasında kurulmuş, sessiz ama sıcak bir köprüydü. Belki de bazen bir tebessüm 1000 kelimeye bedel. Bu karşılaşma belgeselimizin sade ama en dokunaklı karelerinden biri oldu. Böylece Balkan köylerini gezerken hem eskiyle modernin iç içe geçtiği bir yolculuk yaptık, hem de insan ilişkilerinin dil bariyerlerinden zaferle çıkabileceğini gördük. Pomakların hikayesi, kültürel mozaikte ne kadar renkli bir taş olduklarının kanıtı. Yüzyıllarca süren göç, asimilasyon ve modernleşme fırtınalarına rağmen ayakta kaldılar. Annem, babam ve ben Balkanların bu kadim köy yollarında yürürken duygulandık. Belki sırf bir belgesel değil, aynı zamanda bir kültürün anılarını da yüreğimize kazıdık. Umarız siz de bu satırlardan, Pomakların içten hayatından, inançlarından ve insanlığından bir parça hissetmişsinizdir. Şüphesiz Balkanların bir köşesinde gülümseyen Ayşe teyze gibi nice insan dünyaya farklı gözlerle bakıyor. Unutmayın, dünyanın her yerinde kültürler arası dostluk ve anlayış yükseldikçe yüreğimiz de büyür. Başka bir belgeselde buluşmak üzere. Haydi let's go.